Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bugün İstanbul'un kara ve en ıslak günüydü. Yağmura teslim olduk. 12 milyonluk dev bir kent felce uğradı. 2 gündür aynı konuyu konuşuyoruz. Programa İstanbul Belediye Başkanı'na ne oluyor diye sormak için, daha doğrusu sizin adınıza hesap sormak için Sayın Tayyip Erdoğan'la başlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş Başkan, ne oluyor? Biz bugün siz İstanbul'un bir yerde patronusunuz. Bütün İstanbul'dan siz sorumlusunuz. İyisinden kötüsünden fatura size çıkıyor. İstanbul teslim oldu. Niye bu halde İstanbul? Ben önce İstanbul'un teslim olduğuna katılmıyorum. Ama teslim oldu sokaklar. Hayır. İstanbul hiçbir yere teslim olmuş değil. Bir defa İstanbul'umuzun şu anda bazı bölgelerinde meydana gelen sıkıntılar var. Ve ben bu sıkıntıları yaşayan birisiyim. Şu anda stüdyodan olayları takip etmiyorum. Dün gece 1.30'a kadar. Biz bu stüdyodan biz de takip etmeyiz. Stüdyodan buraya kadar gelene kadar neler çektiğimizi bir bilseniz. Ben çok rahat geldim süratle. Tabii yağmur durdu ondan dolayı geldim. ama. Ve dün gece de 1.30'a kadar yine mücadelemiz devam etti. Ve tüm ekiplerimle İSKİ, itfaiye ve yol bakım ekiplerimizle birlikte kriz masamız hala çalışmasına hızla devam ediyor. Şimdi bir defa İstanbul teslim oldu derseniz buna ben katılamam. Şu bakımdan katılamam. Bunlar baskın yağışlardır. Dünyada da bunları biliyorsunuz daha yeni El Niño denilen olayda yaşadık. Ve 400'e yakın ölüden bahsediliyor. Fatura trilyonlarca lira para. Ama bu o kadar değil Sayın Başkan. Bakın ne diyorum şimdi. Yani. Bu da söyleyeyim size, bir yıllık yağışın 9'da 1'ini aldı bugün. Bu yağış yıllık yağış oranının, normal yağış oranının 9'da 1'idir. Ama sürekli olarak Sayın Başkan hep bunlar tekrar ediyor ve her seferinde... Ve bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul'un hiçbir şeye teslim olmadı. Niye? Çünkü yağış sadece kotların altında ya da dere yataklarında olan binalarla alakalıdır. Bunun dışında normal yerlerde hiçbir sıkıntı yoktur. Bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. Mesela Eyüp. Eyüp'ün 785 tane sokağı var. 785 tane sokaktan 8 tane sokakta sıkıntı yani var. siz bir yerde diyorsunuz ki siz televizyoncular gidip batmış olan yerleri alıp götürüp İstanbul'u teslim ediyorsunuz. Ama yani sizi böyle bir ithamın altında gerçi bırakmak istemem. Hayır. Ama gerçek bu. 785 ama sokaktan 8 sokak. Sayın Başkan bir örnek. Beyoğlu'nda. Boğaz'dan geçiyoruz. Boğaz'da yanı boğaz, yanı su. Mazgallar şey yapmıyor, işlemiyor. Yani dolmuş. O belli ki zamanında onlar temizlenmemiş. Kaldırımlar çöküyor. Bir araba şeyin içine düşüyor. İnsanlar arabada boğuluyor. Yani dünyada bu çok az da. Bırakın dünyayı. Onu bir kenara bırakın. İstanbul gibi büyük bir şehir. İstanbul gibi sizin de iddialı olduğunuz bir şehir. Siz ne diyorsunuz? Ben İstanbul'u düzelteceğim diyorsunuz. Bakın ben şimdi burada samimi olarak bir şey söyleyeyim. Eğer şu anda mevcut sıkıntıların yaşandığı bölgelerde eğer bizim müsaade ettiğimiz veya bizim altyapısını oluşturduğumuz, yaptığımız bir yapılanma söz konusuysa bunun faturasını bana rahatlıkla sorarsınız. Ama bir dakika. Şimdi, bu bir. Ama bakın başkan siz o zaman diyorsunuz ki benden öncekilerin ihmallerinin sonucunda bu oldu. Bir şeye geleyim. Bunu bana sorabilirsiniz. Niçin? Çünkü gittiğim yerlerde ben şunu görüyorum. Bir, ya kaçak yapılaşma ya dere yatağı. Biz şu anda mesela Ali Beyköy'de Küçükköy Deresi ile Ali Bey Deresi'nin bütünleştiği noktada bu hasar meydana geliyor. Biz şu anda Küçükköy Deresi'nde ıslah çalışmaları, istimlak çalışmaları yapıyoruz ve Küçükköy Deresi'ni ıslahını yapacağız. Ama bu kaçıncı defa oldu Sayın Başkan? Üçüncü defadır Ali Beyköy'ün başına bu geliyor. Bakın şimdi benim dönemim içerisinde ben şu anda Ali Bey Deresi'nin ıslahını yapmaya başlamışım. Ali Bey Deresi'nin sağ ve soluna kolektörlerimi yerleştiriyorum. Öbür taraftan Küçükköy'de şu anda... En son ne zaman oldu Başkan Ali Beyköy'ün şeyi? Şurada 1 aylık hadise. Hayır. Bundan önce geçen sene de oldu. Hayır. Geçen sene de aynı şey bakın olmadı şimdi, mı? Hayır dönemimiz bakın, içerisinde belediye başkanı şu anda önce. müsaade ederseniz belediye başkanı şu anda Ahmet Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey. İyi akşamlar Ahmet Bey. Siz Ali Beyköy size bağlı değil mi? Siz Eyüp'ün Refah... Evet efendim Ali Beyköy bölgemiz Eyüp Sultan ilçesinin bir cüzüdür. Evet. Herhalde Ahmet Bey bugün en çok sizin kulaklarınız çınladı. Bütün haberlerinde, televizyonların haber kanallarında durmadan sizden bahsedildi. Dereye moloz yığılmış ve bundan dolayı Ali Beyköy yine sele boğuldu. Yenildi. Neden Ahmet Bey bu yapılamıyor mu? Şimdi Mehmet Ali Bey önce size teşekkür ediyorum şunun için.
Şimdiye kadar bir televizyon kanalı gelip de bana bunları sormuyor. Ben dün geceden beri 48 saattir uykusuz o alanlarda dolaşıyorum. Fakat bunu kimse bize sormuyor. Biraz evvel belediye başkanımız ifade buyurdular. Ali Beyköy bölgemizde 785 tane sokağımız var. Bu sokakta sadece 8 sokak. Bütün televizyon kanalları o sokaklara karargahlarını kurmuşlar. Sürekli o 2-3 sokaktan çekim yapıyorlar. Ben diyorum ki Ali Beyköy bölgemizde sadece 8 sokak ve dere yataklarında ve dere kotlarında ve bu sokakta bulunan evler 30 senelik, 25 senelik. Ben Ali Beyköy'de doğma büyüme Ali Beyköy'üm. Haliç kıyısında büyüdüm. Ve bu bölgenin insanları 30 seneden beri orada yaşıyorlar. Peki burada yapılması gereken ıslah çalışmaları 30 yıldan beri yapılmayan Ali Bey Deresi'nin ve Küçükköy Deresi'nin ıslahını mutlaka yapılması icap eder. Ama bu mesela şu anda görüntüyü almış olduğunuz Bozkurt Sokak. Bozkurt Sokak'ın şu anda ıslahıyla kamulaştırmasıyla alakalı çalışmalar yapılıyor. Ama maalesef öyle bir anlatılıyor ki sanki Ali Beyköy'ün tümü yağmur suyunun altındaymış gibi. Tamam ama Ahmet Bey bakın şimdi bugün adamlar bütün orada Ali Beyköy'de oturan insanlar 8 tane sokak dahi olsa hiç önemli değil. 8 tane sokakta hiç az değil. Şimdi herkesin üstünde durduğu nokta. Bu ilk defa olmuyor. Şimdiye kadar 3 kere 4 kere oldu. Biz daima bu felaketle karşı karşıya kalıyoruz. Neden? Dereye moloz yığılmış, dere taşıyor. Hayır, Peki, hayır. bunu yapamıyor musunuz? Hayır, dereye onunla alakası yok. Neyle alakası var? Bir defa şu anda buradaki bodrumlardaki olaydır bu olay. Bodrumlar mevcut kanalizasyon kotunun altındadır. Ama sokaklarda başkan. Yani sokaklarda da insanlar hayır, o sokağı dolaşamıyorlar. anlatıyorum işte. Onları anlatıyorum. Altındadır. Ve şu anda bizim Küçükköy Deresi'nin ıslahı, istimlak çalışmaları başlamış ve büyük bir kısmının istimlakını yapmışız. Ve şurada bir kısmının da istimlakını yapacağız. Yani, ve bu sokakta da bulunan evleri biz aslında bunları da istimlak etmek istiyoruz. Ancak bu evler tapulu değil. Yani bunlar kaçak binalar. Tabii bunlar tapulu değil. Tapulu olmadığı için biz bunları da enkaz bedeli ödemek suretiyle bunları da yıkalım istiyoruz. Peki Ahmet Bey'e gelmek istiyorum. Ahmet Bey niçin bunları daha önceden yıkmadınız? Niçin daha önceden harekete geçmediniz? Şimdi efendim bununla alakalı Haliç kamulaştırma alanı içerisinde olan ve Küçükköy Deresi kısmında olan planlar henüz şu ana kadar yapılamamıştı. Yani siz bize öyle bir sual soruyorsunuz ki 30 seneden beri ilgilenilmemiş. Henüz daha planı yapılmamış. Ben bunun planını meclise getirdim ve bu dere kıyılarında bulunan evlerin kamulaştırılmasıyla alakalı olan plan tadillerini yaptırdım. Ama şimdi Ahmet Büyükşehir Belediye'mizin bu konuda çalışmaları da zaten başlamış oldu. Yani biraz evvel belediye başkanımızın da ifade buyurdukları gibi kamulaştırma işlemi başlamış oldu. Yani bizim şu anda altyapı ile ilgili dere ıslah çalışması başlatıldı ve çalışıyoruz. 2. İGDAŞ'ın bulunduğu yerde olan yani Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan köprü çalışmalarıyla beraber dere ıslahı çalışması, Ali Bey Deresi ıslahı çalışması başladı. Küçükköy Deresi ıslahı için de plan tadillerini yaptık. Kamulaştırma işlemine başlanılıyor. Ve biz burada 35 seneyin bir birikiminin hesabını ve faturasını üstelik de çözerek ödemek zorunda bırakılıyor. Ahmet Bey bir şey sormak istiyorum. Buyurunuz Şimdi efendim. bundan sonra siz ne kadar zamanda Ali Beyköy'ü bu durumdan kurtaracağınızı söyleyebilirsiniz? Çünkü bundan bir sene sonra tekrar böyle bir yağmur yağdığı zaman Ali Beyköy gene bu duruma düşecek. Hayır efendim. Biz bir sene sonra 35 senelik meseleyi Allah'ın izniyle çözmüş olacağız. Ahmet Bey bir daha bir sene sonra böyle bir şeyde sizle aynı programda buluşmayalım. Bakın, İnşallah yaparsınız bunu. Şu var. Buyurun. Şimdi faturayı Ahmet Bey'e çıkarmayın. Bu bir. Ahmet Bey çıkar ama Tayyip Erdoğan'a da çıkarmayın, bu iki. Niye? Ama Niye? birine çıkarmak lazım. Yani kime çıkaracağız? Çıkaramazsınız. Bunun sorumluları var. Bunu geçmişe çıkaracaksınız bunun faturasını. Başkan, tabii. Bakın niye? Durmadan geçmişe çıkarırsa. Bana eğer ben bir yerde gecekondu yaptırmaya müsaade ediyorsam gelin bunun faturasını bana çıkarın. Orada hiç kimseye yaptırılmadı mı? Hayır. Bizim Ahmet dönemimizde Bey, Ahmet Genç de dahil, ben de dahil yaptırmış değiliz. Mehmet Ali Bey aynen buna katılıyorum. Bu sözüne Tayyip Bey'in. Burada yapılan yerler bugünün değil 30 senenin evleridir. Ama yani bu insanlar yıldır oradasınız Ahmet Bey. Bakın şimdi bir yere geleceğim. Ahmet Bey, bu insanları yok kabul edemezsiniz. Onlar da orada 30 seneden beri yaşayan insanlarımız. Dedik ki bak 27 Mart 1994'ten önce yapılmış olan gecekonduları biz yıkamayız. Niye?
Gelsinler bunu yaptıranlar bunun hesabını versinler. Ben bunun hesabını Ama bu veremem. işin kolayı. Bir dakika, hayır. Öyle değil mi başkan? Bakın Bu şimdi işin müsaade, kolayı. Yani müsaade ben size... Peki topu başkasına atıyorsun. Hayır, topu başkasına atmıyorum. Ben şu anda topu sisteme atıyorum. Nedir bu sistem? Benim zabıtam intihar komandosu mu? Ama Bir dakika müsaade. Karanfilköy'dekileri siz yıkmadınız mı? Biz yıktık. Niye bunları yıkmıyorsunuz? Bir dakika. Ben Karanfilköy benim arazim. Belediyenin arazisi. Bu kimin arazisi? Müsaade edin. Bunlara vakıf arazi var, hazine arazisi var. Ahmet Bey'in Ona arazisi geleceğim. de değil. Belediyenin arazisi. Hayır, belediyenin değil. Hazine, vakıf veya şahıs. Şimdi burada ben şunu anlatmak istiyorum. Biz valilikten yıkım için ekipler isteriz. O tabii şeyin içine girdiği yani zaman. Bu yıkım ekipleri bize verilmeli ki emniyet ekipleri bizimle beraber gelmeli ki biz gidelim bunları yapalım. Eğer bu bize jandarma veya polis verilmedikten sonra ben zabıtamı elinde silah yok, hiçbir şey yok, kalkıp da gönderemem. Çünkü ondan sonra yaralanıp hastanelerde ben zabıta topluyorum. Şimdi o zaman diyorsunuz ki ben gecekonduları ama dönemimde benim gecekondu yapımı diye bir şey yok. Bir diğerine geliyorum. O da şu. Biz şu anda buradaki bu sıkıntının altyapı yapımı şu bu filan bununla çözülmesine inanmıyoruz. Biz de diyoruz ki bunun Halic'in şu andaki rehabilitasyonu içerisinde buradaki bu binaların, çünkü burada daha bundan önce de biz istimlaklar Ali Beyköy'den bahsediyoruz. Ali Beyköy'ü anlatıyorum. Tamam. Buradaki bu binalar, çünkü Haliç oraya kadar uzanıyor. Ali Bey Deresi ile alakalı bu iş. Küçükköy Deresi ile alakalı. Bunların biz kalkıp birer daire, üzerinde de nedir bunun enkaz bedeli? Şu kadar. Bunun da parasını ödemek suretiyle bunların istimlakına gidiyoruz. Kurtulacak mı? O zaman Ali Beyköy kurtulacak bitiyor zaten. mı? Hayır, bitiyor. Ali Beyköy'ün tamamı değil bu Mehmet Ali Bey. Bu sadece Ali Bey Deresi'nin Küçükköy Deresi ile birleştiği noktadır. Yani öyle bir anlatılıyor ki bu olay sanki Ali Bey'in tümü sular altında. Yok böyle bir şey. Onlara siz ev şey yaptınız. Tabii onlarla biz bu görüşmeleri yaptık. Yani ve ne yazık ki taahhüt ettiniz onlara ev. Bakın, hayır, görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda biz arkadaşlarımıza oraların bütün hesaplarını yaptırtıyoruz enkaz. Şimdi ne yazık ki burada bir şey var. Ben buradan şu andaki yönetime de sesleniyorum. Merkezi yönetime. Geldiler bakan beyler, orada hava attılar. Çevre Bakanı da dahil olmak üzere. Ve ne yazık ki Çevre Bakanı oraya gelip söylediği laf şu. Refah Parti'ye oy verdiniz, böyle oldu. Ya senin Refah Partisi ile ne alakası var? Yani bunlar çirkin şeyler. Çevre Bakanı acaba ne verdi oraya? Veyahut diğer bakanlar ne verdiler? Ama onun da söylemesi nedeni, bakın, siz o kadar iddialısınız bu işin, ki Refah Partisi olarak. Müsaade edin. Bu işin birinci derecede sorumlusu biz değiliz. Afet işleri vardır değil mi? Bu afet işlerinin sorumlusu yok mu? Bağlı olduğu bakanlık yok mu? Ama sonunda ve ben başkan o zamanki çıkar. Kaymakam Bey'e şunu söyledim. Kaymakam Bey dedim. Biz belediye olarak her türlü katılıma varız. Bize bu noktada ne düşüyorsa biz bu noktada varız. Yardımcı olmaya hazırız. Ve hatta bizim şu anda hazır olan mesken gecekonduya ait konutlarımız da var. Yapılıyor. Gelin ortaklaşa bu işi hemen birlikte çözelim. Ve yanaşmadı. Hayır, biz kendimiz bina yapacağız. Bina yaptıktan sonra bunları oralara taşıyacağız dediler. Fakat biz bunu beklemiyoruz. Anladım. Şu anda Mesken Gecekondu Müdürlüğü'ne ben talimatımı yaklaşık bir ay önce verdim. Ve arkadaşlarım şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Tek tek buraların hepsinin enkaz bedellerini tespit edip ettikten sonra da karşılıklı olarak oturacağız. Çünkü gönül rızasına dayalı olarak buralarda anlaşmaya gideceğiz. Ve buraları yıkıp tamamen bir rekreasyon alanı haline getireceğiz. Şimdi Ahmet Bey, son olarak şey yapıyorum. Bakın Büyük Belediye Başkanı da, Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Biz önümüzdeki 6 ay içinde bu Ali Bey köyünün sorunu çözülüyor mu? İnşallah. Mehmet Ali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız doğru söylüyor. Biz bu işin zaten 6 aylık kısmına geldik. Bunu bitireceğiz inşallah. Ancak bir şeyi belirtmek istiyorum, müsaade buyurursanız. Buyurun. Buraya geçen selde birkaç bakan geldi. Afet blokları Bayındırlık Bakanlığı ile alakalı olan ve Çevre Bakanı da burada çeşitli beyanatlar verdiler, taahhütler verdiler. Evler yapacağız, sizler oraya taşıyacağız. Haliç kıyısında sizleri kimse yıkamaz. Biz yıktırmayız gibi söylemlerle geldiler, konuştular ve gittiler. Bu zevat şu anda yok ortalıkta, kayıp. Bir konu da İstanbul'da yaklaşık 100'e yakın dere var. Bu dere ıslahlarının bugünkü yaklaşık rakamsal değeri 60-70 trilyon civarında. Evet. Allah aşkına sizden şunu rica ediyorum. Belediyelerin bırakınız katkıyı, belediyelerimize gelen payları kesen bir zihniyet. İstanbul'un 60-70 trilyon liraya bali olan bu kadar kanal dere ıslahları ile ilgili desteğini bir kenara bıraktınız. Bir de siz
Benim gelirime bakın, yarınki İller Bankası payımdan kesintiye uğruyorum. Yani siz derede, Ali Beyköy deresinde ilçe belediyesiyle baş başa bırakacaksınız. Vatandaşla biz onun çözümü için gece gündüz gayret sarf edeceğiz. Sonra bir bayan hanımefendi gelecek ve burnunu tutarak işte bu oy verdiğiniz partiler böyledir deyip ve kesintiye uğratacak. Sağduyu sahibi olalım. Şimdi Çevre Bakanlığı bir kenara bırakalım. Siz oranın belediye başkanısınız. Biz hepsini bir kenara bıraktık ve hepsini biz yapacağız Allah'ın izniyle. 6 ay sonra inşallah. Onun sorumluluğu ne olursa olsun belediye başkanı olarak seçime girdiniz. Oyunu verdiyse insanlar şeydir. Çünkü ne olursa olsun diğer politikacılar enkaz devraldık ama enkaz devraldık şeyi biz öyle bir edebiyatından edebiyatın içinde değiliz. Edebiyat yapmıyoruz. Öyle bir edebiyatın içinde değiliz. Ama şunu söylüyoruz. Bize kalkıp da bizden önceki yılların hesabını kimse soramaz. Bize kendi dönemimizin zaten hesabını soramıyor başkan. Hayır. Durmadan. Bakın şimdi bizim dönemimizde kaçak yapılaşma ne durumdadır? Gecekondu ne durumdadır? Lütfen şunu bir inceletin. Lütfen. Bir inceletin bunu. Eğer bizim dönemimizde bu gecekondu olayı böyle yine aynen devam ediyorsa devraldığımız döneme göre, Boğaz'ı Allah aşkına biz mi tarumar ettik? Boğaz benim dönemimde acaba kaç tane kaçak yapıya şahit oldu? Ben Boğaz'dan sorumluyum. Ayrıca soruyorum, arkadaşlarımın döneminde acaba bölgelerinde kaç tane gecekondu yapıldı? Lütfen şunları bir araştırın. Sultanbeyli. Bakın şimdi Sultanbeyli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi alakası ama yok. Değil, Bilmiyorsunuz. yani bir yerde Sultanbeyli diye bir olayla karşı karşıyayız aynı zamanda. Bakın ne diyorum. Bizim dönemimizde şu anda Sultanbeyli'nin, ki benimle hiç alakası yoktur. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içinde değildir. Dışındadır. Tamam. Ve farklı bir belediyedir. Ama gene de bir Refah'ın belediyesi. Siz Refah olarak da aynı zamanda bir sorumluluğunuz var. Öyle değil mi? Arkadaşlarım diyorsunuz. Şimdi müsaade, ben size bakın, ben Büyükşehir Belediyesi sınırlarında biz 1000'lik 5000'lik planlarla birbirimize bağlıyız. Sultanbeyli ile plan noktasında biz birbirimize bağlı değiliz. Oranın plan şeyi farklıdır. Tamam ama ve onların o arkadaşımız da yine oradaki arazilerin bir defa sorunları içerisinde o sorunlu bölgede belediye başkanlığı yaptığı için onu da ayrıca takdir etmeniz lazım. Böyle bir sorunlu bölgede sen nasıl bir belediye başkanlığı Sultanbeyli'ye özellikle gelmek istiyorum. Ben size son bir şey soracağım müsaade ederseniz. Bir de İstanbul var. Ahmet Bey çok teşekkürler. Evet, bir daha sefere yağmur yağdığı zaman Ali Beyköy'de ayaklanma, insanların rahatsızlığını eminim söz verdiğinize göre mutlaka çözeceğiniz ve bir daha öyle bir manzarayla karşı karşıya kalamayacak. Mutlaka çözülecek, ancak şunu belirtmekte fayda görüyorum. İstanbul'da dünkü yağıştan dolayı İstanbul Valimiz Sayın Kutlu Aktaş Bey'in biraz evvel işittiğim kendisinden 2000'e yakın iş yeri ve ev hasar görmüş. Ve bunun içinde çeşitli ilçe belediyeleri var. Ama ne gariptir ki hep Refah Partili belediyelerde dolaşıyorsunuz. Yani biraz da diğer belediyelere dolaşsanız bu farkı göreceksiniz. Hayır, ama bir de, ben sanıyorum 8 sokağımı da hallederim. Ama yani yalnız Ahmet Bey unutmayın, Sayın Başkan kuraklık çektiğimiz zaman yağmur duasına çıkıyorum dedi. Ondan sonra yağmur yağmaya başladı, bir türlü yağmur durmuyor. Tamam da ama ne yazık ki böyle sevgili bizim medyadaki dostlarımız da şunu söylüyorlardı. İstanbul su sıkıntısından hangi belediye başkanıyla kurtulursa bir daha da zaten burada seçim kaybetmez deniyordu. Ama bu kadar. Bir dakika. Hayır, duada biraz ileriye gittiniz galiba. Şu anda barajlarımız doluyor. Biz teknolojide ileri gittik. Biz teknolojide bütün yatırımları yaptık. Ama bunun yanında gerektiğinde doğamızı da yaptık. Biz her ikisini bir arada yürütüyoruz, at başı yürütüyoruz. Bizim teknolojide bu konuda attığımız adımı eğer bizden öncekiler attıysa gelin bizimle beraber, ben her şeyden vazgeçiyorum. Onun hesabını zaten bu yılın sonunda bunu konuşalım. Mart'ın sonunda bunu Mart'ta bu programı beraber yapalım. Yapacağız. Yalnız ben bir de şunu... şey var. İstanbul'da sadece Ali Beyköy'den söz edilmiyor. Bu Yeşilyurt'ta da durum aynı. Bizim Kavacık'ta da durumumuz aynı. Bakın şimdi oralardaki olayların hepsi sembolik. Aman yapmayın başkan. Evet, yürüyemiyor insanlar, gidemiyorlar bakın başkan. Şimdi, ama neden? Şimdi burada bütün suçları gelip de belediyelere ve altyapıya şey yapmayın. Türkiye'de şimdi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah aşkına. Bugüne kadar bir planlı yapılanma söz konusu mu? Siz deyin ki, şu halka deyin ki arkadaşlar bu şekilde siz teslim olalım. Bundan kurtuluş yok. Bu kadar yağmur yağdığı zaman batacağız deyin. İnsanlar bunu duysun başkan. Hayır diyemem. Niye diyemem? Çünkü bu bir baskın yağıştır. Bu normal bir yağış değil ki. Normal yağışta böyle bir olay oluyor mu? Hayır, böyle bir olay söz konusu değil. Bakın, bir Ayamama göreve geldiğimden kısa bir süre sonra Ayamama Deresi taştı.
Dere yatağındaki biliyorsunuz gazeteler, Sabah gazetesi malum, su altında kaldı. Sabah gazetesi niye gitti dere yatağına, o binasını yaptı? Şimdi ATV tam dere yatağında, dört dörtlük. Bunun müsaadesini ben vermedim, ilçe belediyesi verdi. Bu ilçe belediyesini niye hesaba çekmiyorsunuz? Arkadaş bu dere yatağına bu binayı sen nasıl yaptırıyorsun diye niye Fatura daima sormuyorsun? en tepedekine çıkar. Bakın, benimle alakası yok. Hayır, ama en tepedekine çıkar. Hayır, benimle hiç alakası yok. Yani benimle yasal olarak hiçbir yakından ama uzaktan yasal alakası değil yok. ki, halk yasala bakmıyor ki. Bakın, hani hukuk. ama diyor şimdi ki, ve kim ne diyor, oluyor? Bakın ben ne oyumu oluyor? kime verdim diyor. Bakın gazete olduğu için de beyefendiler hemen gidiyorlar sigorta şirketlerinden şuradan buradan işi götürüyorlar. Yok, yok. Hayır, o olay o şekilde değil. Araştırırsanız Başkan. bulursunuz. Başkan, Araştırırsanız bulursunuz. Ve Hayır. bana dava açıldı. Ayamama Deresi ile ilgili olarak ben niye dere ıslahı yapmamışım diye. Niye yapmadınız? Tamam mı? Benimle alakalı değil bu olay. Ama sizsiniz yukarıda Bakın olan. DSİ ile 1. 2. Dere yatağına bina yaptırıp yaptırmama olayının sorumlusu ilçe belediyesidir. Ve ilçe belediyesi İSKİ'ye sorması lazım. Ve İSKİ raporunu istemesi lazım. Nerede bu rapor diye. Başkan Şimdi bizim bunları bir defa burada adil olacağız. Adilane sorularımızı yönelteceğiz. Ve adilane sorularımızı yönelttiğimiz zaman doğruyu hep birlikte buluruz. Doğruları bulduğumuz gün zaten ama biz sahili selamete cevap, çıkacağız. adilane bakın, de cevap alacağız. Bakın Amerika. Altyapı sorunu var mı? Ha. Yok. Niye Başkan, bu felaketle baş edemedi? başkan, Meksika niye baş edemedi? Başkan, Almanya niye baş edemedi? biz Yüzlerce İstanbul'da- binlerce insanlar ölüyor. İstanbul'da başkana oy verdik mi? İstanbul'daki başkanın Biz ilçeydi bütün bilmem gayretimizle neydi falan çalışıyoruz. filan hepsini Bakın şu anda Halic'in 23 tane atık su bağlantısı vardı. Evet. Biz şu anda 17 bağlantıyı kaldırdık. 6 Ee, bağlantıya düştük. bir daha böyle yağmur yağarsa gene aynı duruma düşecek miyiz? Baskın olursa Gene belli olacak. bölge, başka daha değişik bölgelerde bu defa olabilir. Yani biz Aynı şimdi şekilde buralarda gidebilir. çözüm alırız. Belli olmaz Anladım. nerede ne Sayın olacağı. Başkan, sizi ben buradan ayırmıyorum. Bir dakika daha tutuyorum. Yalnız ne Ahmet Bey, yaptığınızı biliyor çok musunuz? teşekkür ederim. Ne yaptığımızı biliyor musunuz? Peki söyleyin. Şu anda biz yani İstanbul'da bakın 48 Peki. saate doğru gidiyoruz. Peki. Bütün ekiplerimizle beraber çalışıyor. Şu anda da ekiplerim hala çalışıyor. Ben buraya mesela şu anda çizmelerle geldim. Kapıda çıkardım çizmelerimi. Ve araziyi de şu anda arkadaşlarımız bütün motopomplarla, arazözlerle, vidanjörlerle çalışmalarını sürdürüyor. Ve hamdolsun meseleler çözülmüş Ama durumdadır. işte tabii insanlar Çözülmüş diyor ki durumdadır. başkan çalışıyor ama biz de suyun altındayız. Yani Halkım- orada halkımız bizim bu durumu gördüğü zaman karşısında da bizi görünce diyor ki haklısınız. yani, Halkımızın bu noktada samimiyetle yaklaşıyor ve şu anda açılan bazı yaralar vardır. Biz bu yaraları da hemen arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Biz sizi yalnız bırakacak değiliz. Her ne kadar böyle de olduysa şu anda ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, mahalle muhtarı ve Anladım. Oradaki diğer yani takdir komisyonunda yer alabilecek insanlarla Evet, onlara gerekli yardımı da yapacağız. Sayın Başkan, şu anda içeriden bir şey geldi galiba. İmren Hanım şey yapmışlar. Sizin söylediklerinize bir yanıt vermek istediğini söylüyorlar. Memnun oluruz. İmren Hanım, duyuyor musunuz? Evet. İmran Hanım, buyurun efendim. Siz bugün İstanbul'da dolaştığınız sırada Bugün özellikle değil, geçen sene. geçen sefer dolaştığınız zaman Sayın Başkan'la karşı karşıyayız, biliyorsunuz, programı izliyorsunuz. Dediler ki Çevre Bakanımız bize hiç de adil olmayan, Sormadan. hiçbir şekilde sormadan bize karşı, siz kendiniz söyleyin. Ben de Sayın gazetelerden Bakan. okudum. Gazetelerden okudum. Refah Parti'ye oyu verirseniz neticesi de bu olur. İmran Hanım, niye böyle bir şey söylediniz? Efendim, ben doğru olmayan veya eksik olan bir takım çalışmaları çevreyle ilgili olarak her kim olursa olsun eleştirme hakkına sahibim. Benim de eksik çalışmalarımı başkaları eleştirme hakkına sahiptir. Ben İstanbul'un çok büyük çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu biliyorum, görüyorum. Sayın Belediye Başkanı'nın bu sorunlara daha duyarlı olmasını arzu ediyorum ve bekliyorum. Bu belediye başkanı Sayın Erdoğan olmasaydı, başkası olsaydı, ben aynı eksikleri görmüşsem aynı eleştirileri yine yapacak durumdaydım. Siz İstanbul'daki çalışmalardan memnun olmadığınızı şey yaptınız. Efendim, İstanbul'un çevre sorunları çok büyük boyutlarda. Bunların hepsi Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olmayabilir ama çok büyük bir kısmı
Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda, ama yalnız İstanbul için söylemiyorum bunu. Bu bütün büyükşehir belediyeleri için aynı şeyleri söylüyorum. Bunlar neler? Bunlar atık su, arıtmaları, çöplükler, çeşitli şeyler. Herhalde şunu kastettiler kendileri, Ali Beyköy'deki sel baskını nedeniyle orada vatandaşların durumunu görmeye gitmiştim. Evet. Oradaki bazı uygulamaların yanlışlığını gördüm. Yani yaptığı her şeyin en mükemmel olduğunu herhalde iddia etmiyor Sayın Erdoğan. Ben de onun yaptığı her şeyi, ondan sonra konuşacağım. Eleştiriyor değilim. Ben doğru olmayan yanlışları ve eksikleri eleştiriyorum. Anladım. İmran Hanım, ben hemen Sayın Başkan'a söz vereyim çünkü süremizi çok açtık şeyinden fazla. Bir saniye sizi hatta tutuyorum. Ben önce tabii İmran Hanım'ın bir çevre bakanı olarak İstanbul'daki çevre sorunları ile ilgili eksiklikler varsa bu konuda bir ziyaretle bizi uyarmalarını beklerdim. İmran Hanım, siz ziyaret etmediniz mi Sayın Başkanı? Hayır. Efendim, ben Ali Beyköy sel baskını nedeniyle Ali Beyköy'de sel baskına uğramış vatandaşları ziyarete gittim. Orada durumu yerinde tespit etmek istedim. Anladım. O esnada bana soru soran gazetecilere de bir takım eksikler olduğunu söyleyerek çevreyle ilgili eleştirilerimi ortaya koydum. Ben bunu Türkiye'nin her yerinde ve her şehirde koyarım. Başkan bunlara alınganlık göstermiyor. Hayır, ben alınganlık göstermiyorum. Ben yalnız diyorum ki bu bizim ortak sorunumuzdur. Acaba Çevre Bakanı olarak Sayın İmran Hanım şu ana kadar İstanbul'umuza ne yaptılar? Ben bunu beklerim. Ne yaptınız İmran Hanım? Bitireyim isterseniz. İmran Hanım, müsaade ederseniz bitireyim. 3 ayda ne yapabilirim? Müsaade ederseniz bitireyim. Hükümetleri bir senede ne yapmış İstanbul'da? Bakın, müsaade ederseniz bitireyim ama. Yani eğer siz o zaman gelip beni bir ziyaret edip çevreyle ilgili olarak İstanbul'da neler yaptınız Sayın Başkan diye bana sorsaydınız, soracağım, bu yanlışların içine düşmezdiniz. Bu bir. Soracağım. Bu bir. İkincisi. Hayır, ben hiçbir yanlışa düşmedim. Yaptığım eleştirilerin hepsi doğrudur. Çok ciddi yanlışlara düştünüz. Daha sonra çok ciddi yanlışlara düştünüz çünkü daha çevreciliği yeni öğreniyorsunuz. Bak 3 aylıksınız. 30 yıllık 3 ayda ne yapabilirim diye de ifade ediyorsunuz. Sizin Büyükşehir Belediyeciliğini bildiğinizden daha fazla ben çevreciliği bilirim. 3,5 yıldır bunu yapıyorum. Ve 3,5 yıl içerisinde yılda öğrenememişsiniz bazı şeyleri. Ben 4 ayda sizden çok daha fazlasını herhalde öğrendim. İmran Hanım, bunu isterseniz gerekirse Mehmet Ali Bey'in riyasetinde bir özel program yapalım. O programda tüm halkımız bizi dinlesin. Ve İstanbul'un çevre sorunlarını, bu problemlerin nasıl giderildiğini beraberce tartışalım. Var mısınız buna? Bakın, ben yıllarca İstanbul'da yaptım. Ayrıca bir dakika. Bakın, ben bu soruma cevap beklerim. Hayır efendim, böyle bir şeye gerek görmüyorum. Ben her konudaki düşüncemi her ortamda açıklarım. Siz de açıklayın. Düşüncesini herkes söylüyor zaten. Evet. Ama neticeye gitmiyor. Yani konuşmak değil artık. İş üretme zamanıdır. Hiç eleştirmeyeceğim ben, söyler misiniz? İş üretme zamanıdır. Siz yani eleştirilmeyecek bir kişi misiniz? Hayır. O halde ben eleştiriden çekinmiyorum. Efendim, ben de size eksiklerinizi ve yanlışlarınızı söylüyorum. Ama bunu bakanı olarak. Benim karşımda bana söylemelisiniz. Efendim, sizin Hıyabımda söylerseniz yanlış olur. İşte şimdi söylüyorum, sizin karşınıza da söylerim. Nedir bu eksik? Söyleyin bakalım. Söyleyin, nedir bu eksik? Söylüyorum işte, söylüyorum. Buyurun. Nedir? O pislik nedir İstanbul'daki? Hangi pislik? Her taraf pislik içinde. Ali Beyköy deresi taşmış, millet perişan olmuş. Çöplükler o halde. Arıtma tesisleri yok, bir şey yok. Daha ne söyleyeyim? Sanayinin bir sürü zehirli atıkları hala ortalarda. Kanalizasyonlar denize akıyor. Daha ne söyleyeyim? O trafik sorunları, daha ne söyleyeyim beyefendi? İmran Hanım. O şehirleşme korkunç boyutlarda. Daha ne söyleyeyim ben? İmran Hanım. Hava kirliliği had boyutlarda. Daha ne söyleyeyim Tayyip Bey? El insaf İmran Hanım. Siz hava kirliliğini Tayyip Erdoğan'ın 1500 mikrogramlara ulaşan bir noktadan aldığını biliyor musunuz? Şu anda 90 mikrogram ortalamaya indiğini biliyor musunuz? Bundan haberiniz var mı? Efendim, ve siz şu anda kanalizasyonlar Halice akıyor diyorsunuz. Orada beyefendi çevre il müdürlüğü var. Ben 23 tane. Bu bilgileri alıyorum. Hanımefendi, yanlış bilgiler alıyorsunuz. Peki, kontrol edeceğim. Yanlış bilgiler alıyorsunuz. Eğer çevreciyseniz, gücünüz yetiyorsa gelin başa baş oturalım, sizinle bu konuları tartışalım. Ben çevreciyim. Çevreciyim ben. Böyle bir şeye gerek görürsem yaparım. Şu tabii anda yok ki. Background'unuz yok. Background'unuz olmadığı için bunu yapamıyorsunuz. Sizin belediyecilik background'unuzdan. İnanınız yok. Bakın, sizin belediyecilik background'unuzdan
çok daha fazla benim çevre background'um vardır. Gelin de onu işte konuşalım. 30 yıldan beri çevreciyim ben. O zaman konuşalım. Bak tüm İstanbullular bunu görsün. 17 yıllık politikacıyım ben ve 6. kez bakanlık yapıyorum. Bakın 6 kez bakanlık yani yapabilirsiniz. İsterseniz 16 kere bakanlık yapın. Biraz. Bu ülke çok bakanlar gördü. Bakın karşınızdakinin kim olduğunu iyi bilerek hiç konuşun. fark etmez. Ben daha dün politikaya girmiş kişi de değilim. Ben 16 yaşından beri politikadayım. Oturmuş kişi de değilim. 16 yaşından beri politikadayım. Ama hayatım politikayla geçti. O kadar da iyi politikacı olamamışsınız. Onu siz öyle takdir ediyorsunuz. Siz de benim çevreciliğimi öyle takdir ediyorsunuz. Gelin işte tartışalım milletin huzurunda o zaman çevreciliği. Ne münasebet efendim. Hiçbir Tabii. zaman gerek görmüyorum Niye sizinle kaçıyorsunuz? oturup tartışmaya. O zaman kusura bakmayın. Benim çevre bilirim. konusunda sizinle de konuşacak bir şeyim yok. Çok iyi bilirim ben ne yaptığımı. İmran Hanım. Bakanlık yapmayı da çok iyi bilirim. Bugüne kadar yaptığım her bakanlıkta da çok iyi neticeler aldım. Bundan sonra Onu da çok millet iyi takdir neticeler etsin. alacağım. Çevre konusunda da sizi her zaman ikaz etmeye devam edeceğim. Memnuniyetle. Oldu. Ama başa baş olsun Ben bu devletin bakanıyım. Siz İstanbul'un belediye başkanısınız. Herkes kendi konumunu çok iyi takdir Tabii etsin. İstanbul'la ilgili konuda lütfen beni aşmayın. Ben o konuda da sizi aşarım. Benimle çünkü görüşün devletin ondan sonra bakanıyım. açıklama yapın. Gıyabımda açıklama yapmayın. Gıyabınıza da açıklama Yanlışa yaparım. düşürülüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak yanlışa düşmenize ben tahammül edemiyorum. Beyefendi, Ona üzülüyorum ne da onun demek için böyle sizin sesleniyorum. gıyabınızda açıklama yapmayacakmışım. Herkesin gıyabında da yaparım. Gerekiyorsa, Yanlışa icap ediyorsa düşüyorsunuz. eleştiririm. Yanlışa düşüyorsunuz. Yazık. Efendim yanlışa düşüyorsam siz de söylersiniz, düzeltirim. Ben de onu Eğer söyledim ortada bir zaten. yanlış varsa. İmran Hanım aslında bir yerde bu çevre konusunu gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte bir programda ele almakta çok yarar var. Efendim ben her programda konuşuyorum. Çeşitli vesilelerle vatandaşlara çevreyle ilgili düşüncelerimi, hassasiyetimi, duyarlılığımı anlatıyorum. Ben sadece Türkiye'de değil, 5 yıldan beri Dünya Çevre Komitesi'nin de üyesiyim. 30 yıldan Evet. beri çevrecilik yapan bir insanım. Evet biliyorum. Onun için hepimiz birbirimize daha saygılı ve Tabii. olmamız lazım. Hayır, İmran Hanım biz de hani sizin aramanız o bakımdan önemliydi. Hani bir yanıt verme hakkınız vardı. O bakımdan şey yaptık. Ama efendim Tayyip Bey beni çok şaşırttı. Çok şaşırttı yani. Siz de beni şaşırttınız. Ama hakikaten Çok sizden şaşırttınız beklemediğim beni. bir şey oldu bu. Yok, vallahi yani siz de ben beni sizi çok olgun şaşırttınız. ve daha makul bir kişi olarak tanımıştım. Ben de sizi öyle biliyordum. Ama Refah yani Parti'ye oy hakikaten verirseniz bu beni- hale düşersiniz deyince buna çok üzüldüm. Ve Efendim, hanımlarınıza ne da hiç hali? yakıştırmadım. Ama sizlerin yaptığınız eleştirilere o zaman biz daha çok üzülelim. Hayır, hiç eleştirim olmamıştı size o ana kadar. Efendim Şu ana ben kadar hiç eleştirim olmamıştı. şimdi beyefendi çevre konusunda ben fevkalade duyarlı bir insanım. Bunu bütün Türk halkı biliyor. Bu benim özel ilgi alanım. Ben çevre Evet. bakanı olarak değil, çevreci olarak meselelere bakan bir Tabii. kişiyim. İmran Hanım çok teşekkürler. İyi akşamlar. Peki, teşekkür ederim Tekrar ben de. bir programda gerçekten bunu konuşmamız gerekecek. Zamanımızı müthiş açtık. Siz lütfen buradan ayrılmayın. Sevgili seyirciler aslında bu akşam İstanbul'un selleri bizim programı da sildi süpürdü. Tahmin edebileceğiniz gibi daha önceden hazırladığımız bütün dosyaları çıkarmak zorunda kaldık. Yaşar Kemal'le ilgili son derece önemli bir dosyamız vardı. Fakat Yaşar Kemal'le ilgili söyleşimizi, son derece ilginç bir söyleşimizi gelecek haftaya bıraktık. Diyanet İşleri'nin 2. bölümünü de gelecek haftaya bıraktık. Şimdi programımızın seçimler olsaydı ne olurdu bölümüyle devam ediyoruz. Ben Sayın Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Refah'ın oylarında azalma var. Siz de bunu herhalde hissediyorsunuzdur çalışmalarınızda. Ben tam aksine mesela şunu öğrenmek isterim. Bu araştırma kaç denek üzerinde yapılmış? 2004 Evet. Biz daha burada ve Türkiye ama 2004 Tamam. şey bir denek. Hani fakat ben şimdi size daha farklı bir rakam vereceğim. Biz şurada bir ay içerisinde 10.000 denek üzerinde bir araştırma yaptık Türkiye genelinde. Ve yaptığımız araştırmada bu rakamlarla hiç ama alakası olmayan... sizin yani Refah Partisi olarak Hayır, yapılmış olan benim bir araştırma grubum var ve bu ana kadar bundan önceki belediye seçimlerinde olsun, il başkanı olduğum dönemde, ondan sonraki seçimlerde olsun, bütün bu araştırma gruplarının hepsi iflas ederken strateji bizim bu moru yalnız araştırma- şimdiye kadar başkan strateji binde moru- sapma verdi benim bu dediğim grup. ama strateji mori bugüne kadar yaptığı tahminlerinde çok iyi sonuç almış olan Bakın ben bir ne diyorum, binde sapma. Neyse ama ben şimdi- şunu söyleyeyim. yani, Şimdi ne olursa olsun. ha. Ona da bizim saygımız var. O ayrı mesele.
Biz yaptırdığımız... Sizin kazanacağınız da ilk strateji Mori söylemiştir biliyorsunuz. Biz yaptığımız şeyde, araştırmada şu anda Refah Partisi bir defa bu rakamlardan hiç alakası olmayan ve benim şu andaki son aldığım rakam, o dediğim araştırma grubundan Türkiye genelinde %32 kararsızlar vesaire hepsi dağıtıldıktan sonra. Al. Anavatan Partisi ise ikinci parti bile değil. %18'de Demokratik Sol Parti ikinci parti. Anavatan Partisi %16, DYP %14 gözüküyor. Onun altında devam ediyor diğerleri. Böyle bir tablo var. Ve şu anda Refah Partisi'nin halk arasında halkla bütünleşen, halkla bütün milletvekillerinin sürekli yapmış olduğu görüşmelerde halk bir defa Anavatan Partisi'ni karşısına istiyor. Kahvelere gelsinler, orada hesaplaşacağız kendileriyle diyorlar. Sandık gelsin, orada hesaplaşacağız diyorlar. Ben onun için bu çıkan şeye, neticeye ilgi duymuyorum. Siz diyorsunuz ki Refah çok Partisi tabii çok farklı çok bir farklıdır. netice İlk seçimlerde çıkacaktır. zaten göreceğiz. Bunu sandık bir an önce gelsin istiyoruz. Sayın Erdoğan çok teşekkürler. Ben çok teşekkür bir daha ediyorum. Sefere İstanbul'a... Yalnız buradan tabii sevgili İstanbullulara, tüm Türkiye halkına, özellikle eğer az önce Sayın Bakan'la olan görüşmemizi biraz farklı dozajda gördüyseler bizi mazur görmelerini istiyorum. Aslında İstanbul halkının da sizden istediği bir ama şey. Ben bunu sizden de bekliyorum. Yolda kalmak istemiyor İstanbul halkı. Yollar aynen devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.